Yeni bir videodan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amerika Yaşam serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu seriye şimdiye kadar Amerika'ya gelince yapacaklar, iş bulma süreci, banka sistemi, kredi skoru, sağlık sistemi ve ev kiralama gibi gerçekten hayatın temel taşlarını hep birlikte konuştuk. Ama bence Amerika'daki günlük hayatı belirleyen en önemli konulardan biri de şu: ulaşım. Çünkü özellikle Türkiye'den gelen bir insan için Amerika'daki ulaşım mantığı ilk başta biraz garip gelebiliyor. Bazı yerlerde arabasız hayat gerçekten çok zor. Bazı şehirlerde ise biraz daha idare edilebilir. Ama özellikle Texas gibi yerlerde birçok insan çok kısa süre içerisinde şunu fark ediyor: ben burada sadece bir ev bulmak zorunda değilim. Aynı zamanda hareket edebilmek zorundayım. Ve işte bu yüzden bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız birlikte. Amerika'da araba gerçekten şart mı? Ehliyet süreci nasıl işliyor? İlk gelen biri araba alırken nelere dikkat etmeli? Sigorta, benzin, bakım, vergiler derken bu işin gerçek maliyeti ne kadar? Ve en önemlisi, Türkiye'den gelen insanların bu konuda en çok yaptığı hatalar nelerdir? Bu videoda özellikle Amerika'ya gelmeyi düşünenler, yeni gelenler ya da şu anda Amerika'da yaşayıp ulaşım konusunda nasıl daha doğru karar vereceğini düşünenler için çok faydalı olacak bir video. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaptığınız her bir yorum kanalımın büyümesi için çok önemli. Hazırsanız harika bir videoya başlıyoruz. Birinci bölümde şu soruyu sorarak başlamak istiyorum: Amerika'da araba gerçekten şart. Bu sorunun cevabı aslında tek bir kelimeyle verilebilecek bir cevap değil. Çünkü Amerika çok büyük bir ülke. Her şehri aynı değil. Her yer, her eyalet aynı değil. Her yaşam tarzı kesinlikle birbirinden farklı. Mesela New York gibi, Boston gibi, Chicago gibi bazı bölgelerde toplu taşıma araçları daha yaygınken ama iş Arizona, Texas, Florida gibi bazı bölgelere, yani banliyö yerleşimleri ya da geniş yerleşimlere geldiğinizde biraz daha iş değişebiliyor. Özellikle benim içinde bulunduğum Texas eyaletinden örnek verecek ve konuşacak olursak, birçok yerde araba artık lüks değil, sistemin tamamen bir parçası. Yani senin hayatını kolaylaştıran ekstra bir araç olmaktan çıkıyor. Günlük düzeninin temel bir taşı haline geliyor. Olmazsa olmazın. Mesela Türkiye'de eczaneye yürürsün, bir arkadaşını görmeye yürürsün, bir yere toplu taşımaya gidersin. Ama Amerika'da ise özellikle banliyö bölgelerinde çoğu yer yürüyüş mesafesinde olsa bile pratikte kesinlikle yürünebilir değildir. Ve bence Türkiye'den gelen birçok kişinin ilk şaşkınlığı da aslında burada başlıyor. Yakın kelimesinin anlamı burada biraz değişiyor. Türkiye'de 10 dakika uzaklık bazen gerçekten yakın sayılıyor ama Amerika'da ise birçok insan 15-20 dakikalık araba yolunu normal kabul ediyor. Hatta bazıları için 30 dakika bile günlük hayatın bir parçası haline geliyor. O yüzden Amerika'da yaşamayı planlayan bir insanın sadece ev fiyatına, iş maaşına ya da bölgenin güvenliğine bakması yetmiyor. Ulaşım düzenine de bakması gerekiyor. Çünkü araban yoksa bazı yerlerde gerçekten zaman kaybın oldukça büyüyor. Market ayrı, iş ayrı, spor salonu ayrı, okul ayrı, sosyal hayat tamamen ayrı. İkinci bölümde Türkiye'den gelenleri ilk şaşırtan ulaşım gerçeklerinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'den Amerika'ya gelen birçok insan ulaşım konusunda ilk şaşırtan şeylerden biri şu oluyor aslında: sistem sanki seni arabaya göre planlamış gibi hissediyorsun. Bazı yerlerde otobüs var, bazı yerlerde tren var, bazı yerlerde belli toplu taşıma düzeni var ama bu yüzden çoğu zaman en hızlı, en pratik, en konforlu çözüm olmuyor. Var olması yetmiyor. Sana günlük hayatı gerçekten rahatlatıyor mu? Asıl mesele işte o. Mesela işe gidiyorsun, arabayla 15 dakika gideceğin bir yeri toplu taşımayla 1 saatte gidebiliyorsun. Markete gidiyorsun, oradan poşetlerle geri gelmek kesinlikle ayrı bir iş. Spor salonuna gidiyorsun, saatler toplu taşımaya göre değişiyor. Sporunu ona göre ayarlamak zorundasın. Hele ki burası gibi sıcak iklimde yaşıyorsan o yürüyüş mesafesi senin işini gerçekten çok daha zorlaştırıyor. 5 dakikada burada eriyebilirsin. Aslında bir diğer şaşırtıcı nokta da şu: Amerika'da birçok insan araba sahibi olmayı sadece rahatlık olarak değil, bağımsızlık olarak da görüyor. Çünkü araba olmadan bazı insanlara bağlı kalabiliyorsun. Birinden rica etmen gerekebiliyor. Uber ya da Lyft kullanabiliyorsun. Saat hesabı yapıyorsun. Alışverişte taşıma sorunu yaşadığın için gerekli şeyleri alamıyorsun. Yani sadece ulaşım değil, psikolojik olarak da özgürlüğün azalıyor araban olmayınca. Ve bence yeni gelen biri için bu kısmı baştan bilmek çok önemli. Çünkü Amerika'daki hayatı Türkiye'deki mantıkla okuyunca bazen insan planlama hatası yapabiliyor. Ev tutuyor ama iş yerine uzak. İş buluyor ama ulaşımı zor. Market var ama araba taşıması sorun. Sonra da günlük hayat olduğundan daha stresli hale geliyor. Bu da doğal olarak yaşantınızı etkileyebiliyor.
Söylediğim gibi bu video biraz sohbet, biraz bilgilendirme ve biraz da bu halının altına sürtülen, ötelenen şeylerden bahsetme videosu. O yüzden üçüncüsünde şundan bahsetmek istiyorum. Ehliyet konusu neden bu kadar önemli? Buna gerçekten çok dikkat edin. Amerika'ya yeni gelen biri şöyle düşünebiliyor. Ben zaten araba kullanıyorum. Türkiye'de ehliyetim var. Burada da idare ederim. Evet, bazı durumlarda bir süre idare edebilirsin. Ama iş sadece araba sürmeyi bilmek değil. İş, sistemi senden ne istediğini öğrenmek. Çünkü Amerika'da ehliyet konusu sadece direksiyon becerisiyle değil. Resmiyet, kimlik doğrulama, adres kanıtı, sigorta, günlük rahatlık, hatta bazen iş başvuruları ve resmi süreçler açısından da önemli hale gelebiliyor. Ayrıca eyaletten eyalete göre kurallar kesinlikle değişebiliyor. Hangi statüyle geldiğin, hangi belgeleri sunduğun, ne kadar süredir burada olduğun, yerel kurumların senden ne istediği gibi konular süreci kesinlikle etkileyebiliyor. O yüzden gittiğiniz eyaletin kurallarına çok iyi bakın. Ben size bugün bu kuralları açıklamayacağım çünkü burası Teksas'a göre olur. O yüzden burada genel mantığı anlamanız çok önemli. Ama söylediğim gibi yaşadığın eyaletin kurallarına da ayrıca önem göstermen gerekiyor. Benimse size genel tavsiyem şu olur. Eğer Amerika'da yaşamayı ciddi şekilde planlıyorsan, özellikle araç kullanacaksan yerel ehliyet sürecini çok geciktirmemen gerekiyor. Çünkü bu seni hem psikolojik olarak rahatlatır hem de birçok işlemde daha düzenli hareket etmeni sağlayabilir. Bir de mesele şu, sakın şunu unutmayın. Ya sürüyorum işte. Sistemde düzgün görünüyor musun? Yani sen araba kullanmayı biliyor olabilirsin ama evrak, kayıt, randevu, test ve resmi düzen tarafı da bu işin bir parçası. Bu yüzden ehliyet meselesini küçümsememek lazım. Sonra hallederim dediğin şey bazen seni çok daha büyük strese sokabiliyor. Hepinizin en çok ilgisini çekecek konulardan biri. Amerika'da ilk araba alırken yapılan en büyük yanlışlar. Bunu herkes söylüyor, herkes bu konudan bahsediyor ve herkes haklı. Lütfen bunu çok iyi dinleyin. Amerika'ya yeni gelen bir insanın yaptığı en büyük hatalardan biri şu oluyor. Sadece araba fiyatına bakmak. Buna kesinlikle kapılmayın. Yani bir araç görüyorsun, fiyat etiketi güzel, taksitleri güzel, fena değil gibi duruyor böyle, seni de yormuyor. İnsan diyor ki ondan sonra tamam bu iş olur. Amerika'da araç almak sadece o görünen fiyat değil. Çünkü kapıdan çıkış maliyeti başka oluyor. Aylık maliyeti kesinlikle başka oluyor. Arabanın fiyatı var. Vergisi var, kayıt işlemleri var, plaka işlemleri var, dealer fee'leri var vesaire vesaire. Var oğlu var. Finansman varsa faiz var, sigorta var, yakıt var, bakım masrafınız var. Sadece aracı aldığım kısmı yok. O araç senin hayatının her ay bir maliyet oluşturuyor. Bunu herkesten duyuyorsunuz evet ama bir de benden duyun istiyorum. Yeni gelen birisi bazen çok gösterişi ya da gereğinden bir büyük araç almaya çalışıyor. Çünkü Amerika'da araba seçenekleri çok fazla ve insanın gözü ister istemez bunlara kayabiliyor. Hak veriyorum. Ben de yaptım mı? Bir kere yaptım. Ama bence ilk araçta mantık daha önemli olmalı. Gösterişten önce güvenilirlik, yüksek taksitten önce sürdürülebilir, havalı görüntüden önce ise sorunsuzluk gelmeli. Ben şimdi ikinci bir araç aldım. Toyota Corolla Cross. 2026 en base modeli. Sorunsuz, benzini az, masrafı yok, baş ağrısı sıfır. Sürüyorum. Benzin almayı unutuyorum. Bir bakıyorum 10 gün sonra benzinim bitmiş. O zaman bir daha alıyorum. Özellikle kredi geçmişi yeni olan biri için finansman tarafı biraz daha zorlu olabiliyor. Çünkü kredi skoru çok yeni ya da olmuyor, yeterince oturmamış oluyor. Bu da bazen daha yüksek faize sebep oluyor. Benim ilk aldığım arabada olduğu gibi. Onayı zor oluyor. Aylık ödeme yüksek olacağı anlamına geliyor ve insan ilk başta bunu tam olarak hissetmiyor. Öderim ya bir şey olmaz diyorsun ama birkaç ay sonra taksit, sigorta ve diğer gelirler üst üste gelince durumun ciddiyetini yani durumun netliğini o zaman daha iyi anlayabiliyorsunuz. Burada yeni gelen biri için şu mantığı çok değerli buluyorum ben aslında. İlk araba hayatı kolaylaştırmalı. Hayatı daha fazla baskı altına almamalı. İlk araç seni borç stresiyle boğuyorsa o araç özgürlük değil sana bir süre sonra yük olmaya başlayabilir. Bence Amerika'da araç konusu konuşulurken en çok küçümsenen konu da bu. Sigorta, benzin ve bakım masrafları. Çünkü insanlar genelde araç fiyatını konuşuyor ama birçok kişi asıl yoran kısmı araçtan sonra başlayan düzenli masraflar olduğunu sonradan fark ediyor. Mesela sigorta. Yeni gelen biri için sigorta bazen beklenenden daha pahalı oluyor. Bunun nedeni yaş, sürücü geçmişi, yaşadığın eyalet, aldığın araç, sigorta kapsamı ve geçmiş kayıtların gibi birçok etkiyi içeriyor.
içeriyor. Yani iki kişi aynı arabaya baksa bile ödeyecekleri rakam kesinlikle aynı olmayabilir. Sonra bunun yakıtı var, yağ değişimi var, lastiği var, freni var, aküsü var vesaire vesaire. Beklenmedik bir sürü masraf çıkıyor. Benim şimdi bir tane Volkswagen Tiguan'im var, bir de Corolla Cross'um var. Güzel, Tiguan çok güzel, 2026 model. Corolla da 2026 model. Ama Corolla'nın masrafıyla Tiguan'ın masrafını ya karşılaştıramazsınız bile. Düşünün, buraya geldiğinizde Volvo, Tiguan, Mercedes hepsi aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Alabilirsiniz ama önemli olan almak değil. Şunu hesaplamanızı istiyorum. Bakın, ben artık ikinci aracımla birlikte buna başladım. İkinci aracımı aldığımda şöyle düşünüyorum. 4 yıl 5 yıl sonra garantisi bittiğinde aracı değiştiririm. Bu aldığım araç 5 yıl sonra yüzde kaç değer kaybediyor? Bana masrafı ne kadar olacak? Yani benim aldıktan sonra kaybedeceğim bir fiyat, belli bir rakam var. O rakamı minimale düşürüp bir sonraki aracı almak istediğimde, bunu geri verdiğimde değerini ona göre yüksek tutmaya çalışıyorum. Tiguan'da gördüm ki değeri düşüyor ama Corolla'da göreceğim ve daha önceki arkadaşlarımla da konuştuğum gibi fiyatı olabildiğince yüksek, böyle değer kaybınız az oluyor. Tabii ki de oluyor ama ben araç alırken biraz daha masrafları ne kadar, garantisi bittiğinde parçaları beni yorar mı, bu tarz şeylere bakıyorum. Bu yüzden Amerika'da yaşam planı yapan herkese şunu öneriyorum. Araç bütçeni sadece satış fiyatına göre değil, aylık toplam maliyetine göre düşün. Çünkü gerçekten hayat orada başlıyor. Aracı alırken ya aracın fiyatı güzel deme. Bu aracın bana aylık yaşam maliyeti ne kadar diye düşünerek aracı alma işlemine girmenizi size tavsiye ediyorum. 6. bölümde şu soruyu sorayım. Peki toplu taşıma ile yaşanır mı? Evet, bazı yerlerde kesinlikle yaşanır ama burada çok dürüst olmak lazım. Yaşanır ile rahat yaşanır aynı şey kesinlikle değil. Birçok şehir merkezinde, öğrenci bölgelerinde ya da toplu taşıma ağının daha güçlü olduğu alanlarda araba olmadan hayat kesinlikle kurulabiliyor. Özellikle evini, işini ve günlük ihtiyaçlarını çok stratejik seçersen bir süre sistemini oturtabilirsin. Ama geniş şehir düzenine, Texas gibi bir yere yayılmış yerlerde ise burada bu iş biraz daha zor olabiliyor. Özellikle aile hayatı, çocuk, market alışverişi, farklı saatlerde iş, spor, kurs gibi kavramlar devreye girince toplu taşımanın varlığı tek başına yetmiyor. İşte o zaman işin içine biraz daha araç giriyor. Çünkü mesele sadece A noktasından B noktasına gitmek değil. Bunu ne kadar hızlı, ne kadar pratik ve ne kadar rahat gidebildiğin, en sonunda ise ne kadar sürdürülebildiğin önemli. Şimdi bu bölümde elimden geldiğince dürüst bir liste yapmaya çalıştım. Türklerin en sık yaptığı hatalar. Birincisi, yaşanacak bölgeyi seçerken ulaşım düzenini yeterince hesaba katmamak. Yani ev güzel, kira uygun, bölge fena değil ama bakıyorlar ki iş yerine uzak. Günlük trafik, toplu taşıma erişimi ya da market, gym gibi rutin yerlere yakınlığı çok az. Bunu düşünmüyorlar ve size bu konuyu çok dikkate almanızı tavsiye ediyorum. İkincisi, sadece araç fiyatına odaklanıyoruz genelde. Az önce konuştuğumuz gibi asıl mesele sahip olma maliyetiniz. Üçüncüsü ise kredi geçmişi notu oturmadan gereğinden fazla finansal yük altına girmek. Evet, Amerika'da her şey takside bağlanabiliyor. Türkiye gibi oldu gibi görünse de bu her taksit mantıklı demek kesinlikle değildir. Sizi gerçekten çok yorabilir ve Türkiye'deki gibi bir rahatlık da maalesef yok. Dördüncüsü ise ehliyet sürecini gereğinden fazla ertelemek. Bir süre böyle gider mantığı bazen daha sonra çok daha büyük uğraşlar çıkarabiliyor. Lütfen buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beşincisi, çocuklu olan aileler için çok önemli. Gerçi tek gelen bireysel kişiler için de çok önemli. Toplu taşımayı kağıt üstünde var diye görüyorsunuz ya, işte onu güçlü zannetmeyin. Haritada var. Olması başka, gerçek hayatta sana uyum sağlaması başka. Mesela Austin'de Subway var. Düşünüyorsunuz, Subway var, şehire gidiyor, şehrin dışına banliyölere gidiyor. Nereye gidiyor? Bir tane yönü var, 2 tane yönü var. Sana uygun mu? Bu tarz soruları gerçekten gelmeden mutlaka kendiniz araştırarak gerçekten cevaplamanız gerekiyor. Çünkü bunlar sizin yaşamınızı sürdüreceğiniz yeri belirlemeniz için en önemli etkenlerden birkaç tanesi. Altıncısı ise daha demin size örnek verdiğim gibi araçta görüntüyü işlevin önüne koymanız. İlk araçta en önemli şey seni yormaması. Bu hatayı ben de yaptım ama ikincisinde dersimi güzel aldım. Yedincisi ise Amerika'daki mesafe kültürünü başta tam anlayamamak. Burada birçok insan hayatını arabaya göre organize ediyor. Bunu geç fark etmek günlük düzen kurmayı gerçekten çok zorlaştırabilir. Lütfen dikkat edin.
Arkadaşlar özetle şunu söylemek istiyorum. Amerika'da araba meselesi sadece bir yere gitmek değil. Bu konu günlük hayat kalitesi, zaman yönetimi, masraf kontrolü, özgürlük ve stres seviyesiyle direkt bağlantılı. Özellikle Texas gibi yerlerde araba birçok kişi için konfor değil, düzenin bir parçası haline geliyor. Özellikle ehliyet sınavını çok önemsemeyen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Buradaki kurallar Türkiye'den biraz daha farklı. Burada okul otobüsleriyle alakalı kurallar var, tren raylarıyla ilgili kurallar var, park etme kuralları var, geçiş kuralları var. Bir sürü farklı dikkat etmeniz gereken şeyler var. Kendi hayatımdan çok doğal ve gerçek bir örnek vereyim. Benim eşim Amerikalı, buralı ama ben ehliyet sınavına girerken yarım İngilizcemle gerçekten sınava iyi çalıştım ve kuralları ezberlemek istedim. Ve ben eşimden fark ettim ki, kendisi de ben de fark ettim ki ben kuralları kendisinden iyi biliyorum. Bazı bilmediği kuralları, sorun yaşayabileceği şeyleri onunla birlikte araba sürerken gördüm ve dedim ki ya bunu böyle yaparsan başın çok belaya girer. Kural bu şekilde değil, yanlış yani. Sen yanlış bir şey yapıyorsun. Bilmiyordum, çok özür dilerim dedi ve o da öğrenmiş oldu. O yüzden ehliyet sınavını çok fazla hafife almayın. Sonra sizi üzebilir. Çok da gece kalmayın. Canınızı sıkabilir. İş bulursunuz, başlayamazsınız. Bir yere gitmeniz gerekir, gidemezsiniz. Yolculuk yapmanız gerekir. Uçak biletlerine dünya kadar para verirsiniz. O yüzden ehliyeti kesinlikle ertelemeyin. Eğer siz de Amerika'da yaşıyorsanız veya gelmeyi düşünüyorsanız yorumlarda mutlaka yazın. Sizce Amerika'da yaşadığınız yerde araba şart mı? Arabasız idare edebilir misiniz? En büyük zorluğunuz ne? Gelin yorumlarda buluşalım, biraz konuşalım. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta gerçekten hiç kimsenin konuşmadığı bir konuyu konuşacağım. Hiç kimsenin böyle oturup bununla alakalı sohbet etmediği bir konuyu konuşuyor olacağım. Lütfen önümüzdeki videoyu kaçırmayın ve yaşam serisinin diğer videolarına da göz atmayı unutmayın. Ailenizi, sevdiklerinizi kanalıma abone ettikçe kanalım büyüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor. Ve ben büyüdükçe söz veriyorum inanılmaz güzel videolarla geleceğim. Çok farklı eyaletlerde güzel insanlarla buluşacağız. Güzel videolar çekeceğiz. Ama onun için önce biraz özgürlüğümü elime almam gerekiyor. Bunun için de kanalımı biraz daha büyütmem gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Bana destek olduğunuz için ve her zaman yanımda olduğunuz için, güzel, kibar yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Austin'e yolunuz düşerse ve zamanımız olursa buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.